Hepimizin kendine en az bir kere sorduğu o soru. Biz kimiz ve buraya nasıl geldik? Çoğu zaman bu sorunun cevabını felsefede ya da mitolojide ararız. Ancak doğanın kendisi kemiklerimize, hücrelerimize ve DNA'mıza çok daha büyüleyici bir hikaye kazımış durumda. Bugün sadece bir tahmin değil, modern biyolojinin sarsılmaz temeli olan evrimi konuşacağız. Birçok kişi evrim sadece bir teori değil mi diye soruyor. Sizce evrim bilimsel bir kesinlik mi yoksa sadece basit bir teori mi? Bu videonun ilk bölümünde evrimin neden yerçekimi kadar gerçek olduğunu kanıtlarıyla göreceğiz. Ardından Afrika'nın savanlarından modern şehirlere uzanan o meşhur atalarımızla tanışacağımız 6 milyon yıllık epik bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız kendi hikayemiz başlıyor. Öncelikle şu kavram kargaşasını ortadan kaldıralım. Bilimde teori kelimesi günlük dildeki ihtimal anlamına gelmez. Hücre teorisi, yerçekimi teorisi veya mikrop teorisi ne kadar kesinse evrim teorisi de o kadar kesindir. Bir teoridir çünkü gözlemlenen olguları açıklayan en kapsamlı bilimsel çerçevedir. Peki ama kanıtlar nerede dediğinizi duyar gibiyim. Hazırsanız kanıtları birlikte inceleyelim. Öncelikle genetik mirastan bahsedelim. Her canlı bir veri deposudur. DNA'mız geçmişimizin izlerini taşır. Bugün biliyoruz ki şempanzelerle olan genetik benzerliğimiz %94 ile %99 arasında değişmektedir. Bu oran kullanılan karşılaştırma yöntemine göre farklılık gösterse de bu şempanzeden geldik demek değil, milyonlarca yıl önce aynı ortak atayı paylaştık demektir. Aslında DNA bir zaman kapsülü gibi çalışır. İçinde milyonlarca yıllık evrimsel geçmişimizin izleri saklıdır. Bir diğer kanıt fosiller. Fosil kayıtları bize kusursuz bir geçiş sunar. Örneğin balıklar ile kara canlılar arasındaki geçişi gösteren Tiktaalik rosie gibi fosiller evrimin öngördüğü ara formların tam da olması gereken katmanlarda olduğunu kanıtlar. Bu evrimin bir tahmin değil, güçlü kanıtlarla desteklenen bir bilimsel çerçeve olduğunu gösterir. Vücudumuz bir müze gibidir. Artık bir işlevi olmayan kuyruk sokumu kemiğimiz, çoğu kişide gömülü halde kalan ve artık çıkmayan 20'lik dişlerimiz, atalarımızdan kalma birer mirastır. Ya da balinaların iskeletlerinde bulunan ama hareket için işlev görmez hale gelmiş kalça kemikleri. Kısacası doğada israf yoktur. Sadece geçmişin izleri vardır. Şimdi gelelim insanın kökenine. Hikayemiz yaklaşık 6-7 milyon yıl önce Afrika'da başladı. İklim değişiyor, ormanlar yerini savanlara bırakıyordu. Bu durum bazı primatları ağaçlardan inmeye ve iki ayak üzerinde durmaya zorladı. Bunlar henüz insan değildi ama ormanla açık alan arasında kalmış ilk öncülerimizdi. Yaklaşık 3,2 milyon yıl önce yaşamış olan Australopithecus afarensis türünün bir örneği olan Lucy hala bir şempanze boyutundaydı. Ama kalça yapısı onun bizim gibi dik yürüdüğünü söylüyordu. Yürümek, ellerin serbest kalması demekti. Eller serbest kalınca alet yapımı ve beyin gelişimimiz hız kazandı. Lucy'nin beyni küçük olsa da iskelet yapısı onun dik yürüdüğünü açıkça bizlere göstermekteydi. Yani önce beyin büyümedi. Önce yürüyüş değişti, sonra beyin gelişmeye başladı. Bu çok kritik bir detay. Evet, şimdi Homo cinsinin doğuşu ve yayılımını inceleyeceğiz. Yaklaşık 2,5 milyon yıl önce sahneye Homo yani insan cinsi çıktı. Bu evrimsel hikayemizde önemli bir dönüm noktasıydı. İlk temsilcilerden biri olan Homo habilis yani becerikli insan adını boşuna almadı. Çünkü o bilinen en erken sistematik taş alet yapımcılarından biriydi. Keskin taşlar üretip kullanabilmesi doğada hayatta kalma şansını ciddi şekilde artırmıştı. Aynı zamanda beyin hacmi kendisinden önce gelen türlere göre belirgin biçimde daha büyüktü. Artık sadece doğaya uyum sağlamıyor, doğayı kendimize göre şekillendiriyorduk. Bu noktada evrim artık sadece uyum sağlamak değil, çevreyi kendimize göre değiştirmek haline gelmeye başladı. Şimdi gelelim Homo erectus'a. Homo erectus, diğer adıyla dik insan, hikayenin kırılma noktasıdır. Homo erectus döneminde ateş kullanımına ait arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır. Pişmiş yemek daha fazla kalori ve daha üstün insan beyni demektir. Yani Afrika dışına çıkan ilk atalarımız da Homo erectus'lardan olmuştu. Şimdi gelelim bir diğer Homo türüne. Homo neanderthalensis, diğer adıyla Neandertaller. Bunlar deyim yerindeyse kuzenlerimiz olarak geçmekte. Sık sık kaba kaba olarak tasvir edilseler de Neandertaller oldukça zekiydi. Ölülerini gömdüklerine, takılar taktıklarına ve anatomik açıdan konuşma yeteneğine sahip olduklarına dair kanıtlar bulunmaktadır. Hatta DNA'mızda hala onlardan parçalar taşıyoruz.
Ve artık sahne bizde. Yani Homo sapiens'te. Diğer adıyla bilen insan ya da düşünen insan. Ama bu sadece biyolojik bir isim değil. Bu bizim 300 bin yıllık hayatta kalma hikayemizin özeti. Bugün dünyayı biz yönetiyoruz. Uzaya biz gidiyoruz. Atomu biz parçalıyoruz. Peki ama neden biz? Neden o dönemdeki güçlü kuzenlerimiz Neandertaller ya da dik yürüyen atalarımız Homo erectus değil de Afrika'nın kızgın güneşinin altında beliren bu genç tür, yani biz kazandık. Şimdi gelin hep birlikte neden bizim kazandığımızı inceleyelim. Fiziksel olarak çok bir numaramız yoktu. Ne pençelerimiz aslanlar kadar keskindi, ne de derimiz ayılarınki kadar kalındı. Ama kafatasımızın içerisinde doğanın o güne dek görmediği bir fırtına kopuyordu. Hayal gücü. Yaklaşık 70 bin yıl önce bir şey oldu. Bilim insanları buna bilişsel devrim diyor. Zihnimizdeki bir şalter açıldı ve biz var olmayan şeylerden bahsetmeye başladık. Sadece bak oradaki nehirde su var demedik. Bu nehrin bir ruhu var ve bu ruh bizi koruyor dedik. İşte bu bizim asıl süper gücümüzdü. Ortak semboller, kavramlar ve hedefler etrafında birleşmek bizi birbirimize bağladı. Hiç tanımadığımız binlerce insanla aynı amaç uğruna işbirliği yapabildik. Diğer homo türleri 20-30 kişilik küçük gruplar oluştururken biz devasa ordular, şehirler ve medeniyetler kurmaya başladık. Bizi diğerlerinden ayıran şey güçlü sosyal bağ kurma ve soyut kavramları paylaşabilme yeteneğimizdi. Tabii zihinsel süper gücümüzle yerimizde duramadık. Afrika'dan çıktık, buzulları aştık, okyanusları geçtik, en sert iklimlere meydan okuduk. Gittiğimiz her yerde bir başkasıyla karşılaştık. Örneğin Neandertallerle. Onlar bizden daha kaslı, daha güçlü ve Avrupa'nın soğuğuna daha dayanıklıydı. Ama bir süre sonra hepsi yok oldu. Peki ne oldu? Onları biz mi yok ettik? Yoksa kaynaklarını ellerinden mi aldık? Cevap muhtemelen ikisinin ortasında bir yerde. Ama ilginç bir detay var. Bugün birçoğumuzun DNA'sında hala Neandertal izleri var. Bilişsel becerilerimizin gelişmesiyle oluşan bu süper gücümüzle birlikte avlandık, birlikte beslendik ve tehlikelere karşı birlikte direndik. Ancak bundan 12 bin yıl önce İnsanlık tarihinin en cesur adımını at. Bu adımın adı tarımdı. Peşinden koştuğumuz ceylanı bırakıp bir buğday tanesinin peşine düştük. Yerleşik hayata geçtik, köyler kurduk. Bu bize bolluk getirdi ama yanında da eşitsizliği, mülkiyet kavramını ve savaşları da taşıdı. Doğanın içinde yaşayan bir parçayken artık doğayı eğip büken bir güç haline gelmiştik. Özetle bugün geldiğimiz noktada gen haritasını çözen, yapay zekayı yaratan ve başka gezegenlerde hayat arayan o bilen insanlarız. Ancak trajik bir çelişkimiz var. Dünyayı değiştirecek kadar akıllıyız ama kendi yarattığımız krizleri durduramayacak kadar da karmaşığız. Bizi gerçekten sapiens yapan şey sadece alet yapmamız değil, gece yıldızlara bakıp neden buradayız diye sormamız. Sizin hikayeniz de aslında 300 bin yıl önce o savanlarda atılan ilk adımla başladı ve en heyecan verici kısmı şu: bizler hala yazılmaya devam eden bir destanın hem yazarı hem de başrol oyuncusuyuz. Son olarak evrim insanın doğanın efendisi değil, onun bir parçası yapar. Bizler milyonlarca yıllık bir hayatta kalma mücadelesinin kazananlarıyız. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Burası Neden Scope?